Ferhan'ın Neriman ve Baybars ilişkisini ifşa etmesi Kartal'ı büyük şoka uğrattı. Peki bu sahneden sonra neler olacak? Kartal ve Neriman'ın arası tam düzeliyor derken Baybars'ın gönderdiği resmi iyi değerlendiren Ferhan ortalığı fena halde karıştırdı. Böylece Ferhan kendini haklı çıkarma yolunda ilerleyecek ve bu işin sonunda Kartal'la yeniden buluşup konuşmaları bekleniyor. Kartal'ın bu sahneden sonra Neriman'a tepkisi fazlasıyla sert olacak ve hatta Neriman'ın evden, mahalleden gitmesi beklenecek. Zaten Baybars'ın asıl amacı buydu. Ortalığı karıştırarak Neriman'a ailesinin onun yanında durmadığını göstermek istiyordu ve Ferhan'ı kullanarak amacına ulaştı. Hatta Baybars geçtiğimiz bölümde Neriman için tıpış tıpış yanıma gelecek demişti ve durum aynen bu şekilde olacak. Başka çaresi kalmayan Neriman soluğu Baybars'ın yanında alacak ve Baybars'ın teklifini kabul ederek oğlunun kim olduğunu, nerede olduğunu öğrenmek isteyecek. Bu da demek oluyor ki duygu dolu Neriman ve Çetin buluşmasına çok az bir zaman kaldı. Bunun yanı sıra Kartal'ın yeni ve sürpriz hamleleri işlerin gidişatını değiştirecek. Efe ve Çetin Kartal'a darbe vurabilecek mi? Şimdi gelelim bu konuya. Kartal bir yandan Bahar'a olan öfkesinden dolayı bir yandan da bu savaşta geriye düşmemek için Azade ile işbirliği yaparak Korkmaz'ı köşeye sıkıştırmayı başardı. Mallarına el koyarak Korkmaz'ı kendisine muhtaç etti ve malları geri verme karşılığında ortak olmayı teklif etti. Korkmaz teklifi kabul etti fakat Kartal'ın önünde önemli bir engel daha var. Bu engel ise Efe ve Çetin. Yeni bölümde Efe ve Çetin'in Korkmaz'ın mallarını Kartal'dan almaları beklenmiyor. Hatta bu konuda büyük ters köşeler yaşanabilir. Hem Çetin hem de Efe bir anda saf değiştirebilir. Çünkü İkisinin de sağı solu belli olmuyor. Efe tek hamlede hepsini içeri almak istiyor ancak bu durum gerçekleşmeyecek. Kartal ise ortaklık hedefinde amacına ulaşarak hem yerini sağlamlaştırmak isteyecek hem de Baybars'a içeriden ulaşmak isteyecek. Öte yandan Azade karakterinin 2 bölüm içine veda etmesi bekleniyor. İşler her ne kadar karışık bir hal alsa da şöyle bir gerçek var. Kartal, Efe ve Ferhan'ın arası tamamen bozuk ancak üçünün de en büyük hedefi Baybars'a ulaşmak. Bu nedenle bu üçünün bir şekilde yeniden yolları kesişecektir. Efe müdürünün istediklerini yerine getiremeyince yeni bir tartışma yaşayacak. Bir yandan da Leyla ile arası yavaştan düzelmeye başlayacak. Bunun sinyalleri önceki bölümde verilmişti. Hatta Efe'nin Kartal'ı özlemesi fakat bunu inkar etmesi, Leyla'yı kaybetmek istememesi gibi detaylar dikkat çekti. Kısacası Efe'nin yolu yine Kartal'ın yoluyla birleşecek. Ancak Efe yine de asıl hedeflerinden vazgeçmek istemeyecek. Şimdi gelelim Bahar Kartal sürprizine, sonrasında ise dizinin 2. sezonunun olup olmayacağı konusuna açıklık getireceğiz. Bahar ve Kartal'ın arası bozuk ancak bu ikilinin birbirlerini hala çok sevdiği aşikar. Hatta Bahar Korkmaz'la anlaşma yaparak Kartal'ın hayatını bile kurtardığını düşünüyor. Ancak Kartal olaya bu açıdan bakmıyor. Ama Leyla'nın Kartal'la olan konuşmasından sonra Kartal yavaş yavaş bazı konularda Bahar'a hak vermeye başlayacak. Öte yandan her ikisi de geçtiğimiz bölümde kıskançlık krizlerine girdiler. İlerleyen bölümlerde araları eskisinden de sağlam olacak. Bahar Kartal'ın en zor zamanlarında yanında olmayı başaracak. Son günlerde en çok merak edilen konulardan biri de 3 Kuruş'un 2. sezonunun olup olmayacağı. Bu dizinin 1 sezonluk garantisi var demiştik ve bu sezon eksiksiz tamamlanacak. Fakat dizinin 2. sezonu olmayacak. 3 Kuruş'un bir değişiklik olmazsa 30'lu bölümlerin başında final yapacağını düşünüyorum. Bakalım Çukur kadar etki oluşturmayan bu dizinin yerine hangi dizi gelecek? Yine aynı yapım ve yönetmen kadrosuyla sağlam bir projenin gelmesi beklenecek. Bunun yanı sıra Çukur senaristinin yazdığı, başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın oynadığı ve sezona başarılı bir giriş yapan Baba dizisiyle ilgili sürpriz videolar gelecek. Yeni videoları kaçırmamak ve anında izlemek için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.